Hepinize merhaba hobidaşlar. Diecast Diorama Türkiye kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Matchbox markasının Moving Parts serisinin ikinci kısmını inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki daha önceki videolarımızda bir bölüm incelemiştik. Bu 2020 yılında gelen modellerdi. Şimdi bu modellerde bu sene gelmeye başladı. Ben de hemen hemen hepsini temin edemedim. Bunları da zaten peyderpey tesadüf eseri tek tek ya da işte o gün arkadaşımız sağ olsun bir tanesini o temin etmişti adıma. Şimdi 4 tane model topladım. Bunların kutu açılımını ve tanıtımını yapmak istiyorum. Arkadaşlar sizlerden ricam şu aşağıdan çıkan kanala abone ol, videoları beğen ve bildirimleri aç tuşlarına basarsanız en büyük desteği bize o şekilde olmuş olursunuz. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. İlk modelimizden kutu açılımına geçelim. Hep beraber bir inceleyelim. Biliyorsunuz bu Moving Parts serilerinin arkadaşlar açılan bölümleri var. İşte kapıları, bagajları vesaire kaputları açılıyor. İlk açacağımız model 2016 Chevy Camaro modeli arkadaşlar. Şimdi bazen ışık yansıma yapıyor. Ben de hani dikkat etmeye çalışıyorum. Daha az yansıma olsun diye şöyle yaparsam yine oluyor. Evet, onları birazcık ayarlayacağız. İşte gün ışığından fazla yararlanmaya çalışıyoruz falan. Neyse ben hani daha sözü fazla uzatmayayım. Modelimizi açalım arkadaşlar. Moving Parts serisi özel bir seri sayılır ama kutusuna o kadar önem verecek bir seri değil. Zaten bu da açıldı hemen. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk modelimiz 2016 Chevy Camaro. Altından bakıyoruz. Bir detayımız var mı diye inceleyelim. Burada bir motor bölümü, egzoz bölümü var. Çift egzoz arkaya doğru gidiyor. Altında bu şekilde. Onun dışında şöyle yaklaştırırsam ben size bir Chevrolet'in amblemi, plaka ve arka stopları görüyorsunuz. Burada da bir fren lambamız var. Üçüncü fren lambamız var. O da gayet hoş olmuş. Güzel. Ön tarafa geldiğimizde yine Chevrolet'in arması belli belirsiz oluyor. Buralarda bir far detayı yapılmaya çalışılmış. Burası değişik bir renk olmuş. O da güzel. Bu modelimizin açılan kısmı motor kaputu ama herhangi bir detaylandırma yapılmamış. Yani renkli olarak yapılmamış. Şöyle yaklaştırayım bakın. Buralarda bir motor bloğu var ama renklendirme yapılmamış. Belki ilerleyen günlerde bunu bir söküp bir modifiye yapabiliriz. Şimdi iç detaya baktığımızda arkadaşlar şöyle biraz yaklaştırayım ben size. Pek belli olmuyor. Koltuk, direksiyon yani ben hani gözle görülebiliyor ama fazla da bir detaylandırması yok. Onun dışında arkadaşlar modelimiz bu şekilde güzel bir model. Rengi hoş. Yani koleksiyonumuza hayırlı olsun diyoruz. İkinci modelimiz arkadaşlar Pontiac 1964 model Pontiac Grand Prix modeli. Çok güzel bir model bence ama internette bazı arkadaşların yapmış olduğu yorumlar var. Kalıp hatası ve renk ve işte bazı yerlerde dalgalanma olduğunu söylemişler. Bakacağız. Yani hani bu arada sizlere güzel bir haberim var arkadaşlar. 2 tane Hot Wheels Premium serisi bu hafta geliyor. Onların da bir kutu açılımını yapacağız sizlerle. Evet, bu model bana göre çok güzel bir model arkadaşlar. Araba yani hani model olarak güzel ama hani arkadaşların dediği gibi internette yapılan yorumlarda gibi bir kalıp hatası ve yine aynı şekilde burada bir boya hatası görüyorum. Renk mavi. Neyse biz her zamanki gibi alttan başlayalım. 64 Pontiac Grand Prix bir herhangi bir detay yok. Burada bir şanzıman detayı var. Onun altında yani bunlar perçinliydi biliyorsunuz arkadaşlar. Onları söylememe gerek yok. Lastiklerimiz kauçuk değil, plastik. Arkaya baktığımızda herhangi bir detaylandırma, far detaylandırması yapılmamış. Buralara bir yine modifiye yani renklendirme yapılabilir. Burada bir yazımız var arkadaşlar. Pontiac
Grand Prix yazısı. Ön tarafta aslına bakarsanız detaylandırma yapılabilir farlara ve sis farlarına. Önden duruşu güzel aracın. Onun dışında bu modelimizin de iki kapısı açılıyor. Zaten iki kapılı bir model. İç detayına baktığımızda da işte yine görüyorsunuz klasik Matchbox, yani hani bildiğiniz beyaz sabun gibi içine oturmuş. İnsan biraz detay yapar. O direksiyonun falan içini boşaltsa aslında daha güzel olur diye tahmin ediyorum. Evet. Üçüncü modelimiz arkadaşlar. Hangisini işte polis arabasında, şuraya Jeep'ten başlayalım. En son polis arabasını açalım. Üçüncü modelimiz ise şöyle yaptığımızda, evet, bir türlü açamadık. Markasını, modelini söyleyeyim. 1962 Jeep Willys Wagon isimli bir modelimiz. Bu model de güzel arkadaşlar. Rengi çok hoş. O zamanki, yani 60'lı yıllardaki renklerden seçilmiş. Evet, kapılar defolu görüyorsunuz. Yani hani zor kapanıyor, açılıyor. Ya yapıyorsun, biraz daha düzgün yap yani. Matchbox, neden bunu böyle yapıyorsun? Yani hani şuna bak. Dünya. Neyse. Alttan başlayalım. 62 Jeep Willys Station Wagon modelimizin adı bu şekilde yazıyor. Burada bir aktarma organları işlenmiş. Arkaya baktığımızda iki tane küçük stop lambası var. Bu kapı açılıyor büyük bir ihtimal orijinalinden, ama bu modelde açılmıyor. Ön tarafa geldiğimizde güzel bir tampon karşılıyor bizi. İki tane far ve burada bir ızgaramız var. Aynalarımız dikkat çekici. Bu modelin ise arkadaşlar yine sağ ve sol ön kapısı açılıyor. Zaten başka kapısı yok ama bagajı da açılabilirdi. Yine iç detaya baktığınızda görüyorsunuz, beyaz sabun oraya konmuş. Hiçbir şey işlenmemiş. Yani hani laf olsun diye yapılmış bir model bence. Ama işte dayanamayıp alıyoruz. Arkadaşlar, bu modelimiz de böyle. Yani pek beğenmedim ben bu modeli yani. Yani rengi güzel de kapıları çok dandik yani. Yani sırf bir yerini açayım diye model üretiyor. Evet, son modelimiz ise arkadaşlar 2006 Ford Crown Victoria Police yazısı, modelli bir aracımız. Bunun da kutusunu açalım. Şöyle yaptığımızda, evet. Her zaman söylediğimiz gibi kesici aletleri dikkatli bir şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Evet, Şerif. Bu modeller sanırım bizde vardı. Tam emin değilim ama kapıları açılmıyordu. Evet, alttan baktığımızda 2006 Ford Crown Victoria yazısını görüyoruz. Buralara kadar bir arka kapıları açabilmek için buralara bir menteşe gibi bir şey koymuş. Arka koltuğu falan yükseltmiş, yani hani dediğim gibi laf olsun diye yapmış, yani hiç bence al bunda da oturmuyor yani hani, ve boya farkı çok var yani arkadaşlar. Yani en kötü modellerinden bir tanesi. Evet, bakın. Yani burası kahverengi, burası gri yani hani. Ya sevgili metal neyse, böyle olmaz. Neyse yani moralim bozuldu. Hiç güzel modeller değil. Hak etmiyor yani hani, böyle bir övmeyi. Arkaya baktığımızda hiçbir detay yok. Far detayları var ama renklendirilmemiş. Egzoz, tampon. Üstte bir çakar sirenimiz var. Tepe lambası. Öne baktığımızda da yine aynı. Far detayları yapılmış ama koyu renk. Izgaramızda hiçbir şey yok, belli değil. Bir polis tamponu, korumalı polis tamponu var. Aynalar, silecekler vesaire. Şimdi dedik ön kapısı açılmıyor. Arka kapısı da açılmasaymış da daha iyiymişti yani. Hani bu nedir abicim ya? Bu nedir yani? Şöyle göstereyim ben size. Sırf arka kapıyı açabilmek için arabanın kalıbını değiştirmiş. Arka koltukları falan yükseltmiş. Yani laf olsun diye yapılan bir model. Evet. Yani hiç hoşuma gitmedi. Zor açılıyor zaten kapı.
Bunu da böyle toparlayayım. Arkadaşlar sizlerden ricamı bir daha dile getirmek istiyorum. Bu alttan çıkan kanala abone ol, videoları beğenme, bildirimleri açarsanız bize destek olmuş olursunuz. 4 tane araç inceledik. Yani burada Pontiac'ta da yine hata var. Kapılarında ve boyasında. Jeep'te de hata var. Evet. Bu Ford'da da hata var. Tek hata olmayan Camaro. O da hani belki vardı. Dikkat etmedim. Göremedim. Yani çok güzel bir video olduğunu düşünmüyorum. Yani hani video güzel ama modellerin güzel olduğunu düşünmüyorum. Bunu ben gerekli yerlere bir yazayım. Sözü daha fazla uzatmayayım. Sizin daha fazla zamanınızı almayayım. Arkadaşlar, Diecast Diorama Türkiye kanalına abone olduğunuz, bizleri ve izlediğiniz videoları beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel geri dönüşler oluyor arkadaşlar. Bu arada Instagram kanalımızı da takip etmeyi unutmayın. Onun da linkini paylaşıyorum. Arkadaşlar tekrardan hepinize çok teşekkür eder. Yeni videolarda görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın.